Herkes bir şeyler ister. Ama o şey azsa, işte ekonomi tam burada başlar. Tüm uygarlıkları, savaşları, pazarları, para birimlerini ve hatta insan davranışlarını yöneten görünmez bir yasa vardır. Bu yasa, imparatorlukları ayakta tutar ve aynı zamanda çökertir. Bugün tarihin en büyük sorularından birine gidiyoruz. Bir şey neden değerli olur? Cevap sandığınızdan basit ama sonuçları dünyayı şekillendirecek kadar büyük. Gelin bazı sorular soralım ve üzerinde düşünelim. Neden suyun değeri düşük ama elmasın değeri yüksek? Neden bazı şeylere servet öderiz, bazılarına dönüp bakmayız? Cevabı 2500 yıl önce Aristoteles sezmişti. Değer, nesnenin kendisinden değil, insanın ona atfettiği faydadan doğar. Ama modern dünyada bunu daha net ifade eden başka bir gerçek var. Bir şey, insanlar onu istediği için değil, istediklerinden daha az olduğu için değerlidir. Modern ekonominin babası sayılan Alfred Marshall bunu şöyle özetler. Değeri belirleyen, arzla talebin kesiştiği noktadır. Evet, değer, arz ve talebin dansıdır. Ama bu daha başlangıç. Dünyanın en değerli şeyini düşünün. Eğer sınırsız olsaydı, değerini kaybederdi. Altın neden değerlidir? Çünkü doğada azdır. Bitcoin neden değerlidir? Çünkü 21 milyonla sınırlıdır. Ama en dramatik örnek, para. Tarih boyunca insanlar nadir metalleri para olarak kullandı. Çünkü kıttı. Ta ki devletler sınırsız kağıt para basmanın büyüsüne kapılana kadar. Para bollaşınca para değerini kaybeder. Bu yüzden tarihte hiperenflasyon dönemleri hep aynı sahneyi tekrarlar. Herkesin cebinde para vardır ama kimse ekmek alamaz. Öyleyse bir şeyin değeri yalnızca ne olduğuyla değil, ne kadar olduğuyla belirlenir. Ekonomi yalnızca matematik değildir, bir o kadar da psikolojidir. İktisatçı Hyman Minsky der ki, finansal sistem insan psikolojisinin bir yansımasıdır. Değer dediğimiz şey bir inançtır. Elmas, karbon atomlarının farklı dizilişinden ibarettir. Ama insanlar o diziliş için servet öder. Çünkü toplum onun değerli olduğuna inanır. Hiçbir futbol topu milyonlarca dolar etmez. Ama Dünya Kupası'nda kullanılan top dersek bir anda değer katlanır. Kıtlık yoksa bile hikaye değeri yaratır. Tarihçi Neil Ferguson bunu şöyle ifade eder. Değer, insanların bir hikayeye inanmasıyla başlar. Ekonomi derslerinde arz-talep anlatılır. Arz artarsa fiyat düşer. Talep artarsa fiyat yükselir. Ama gerçek dünyada işler çok daha karmaşıktır. Çünkü arz-talep dengesini belirleyen görünmez güçler vardır. Moda, sosyal baskı, korku, güven, teknoloji, devlet politikaları. Örneğin, bir ülke savaş korkusuyla altına hücum eder. Talep patlar. Bir teknoloji markası yeni ürün çıkarır. Yapay kıtlık yaratır. Bir hükümet faiz düşürür. Borçlanma talebi artar. Bir pandemi çıkar, gıda arzı daralır. Yani arz-talep yalnızca sayılardan ibaret değildir. Bir o kadar da insan davranışlarından ibarettir. Değer nasıl oluşur sorusunun cevabı aynı zamanda büyük çöküşlerin sebebidir. Roma İmparatorluğu neden çöktü? Çünkü para arzını kontrol edemediler. Gümüş içeriğini düşürdüler. Para bollaştı, değer düştü, sistem çöktü. 1929 buhranı neden yaşandı? Talep çöktü. Hiçbir şeyin değeri belirlenemez hale geldi. 2008 krizi neden oldu? Varlıkların değeri gerçekte olduklarından daha yüksek zannedildi. Bir inanç çöktü, sistem kırıldı. Değer bir uygarlığı yükseltebilir ama yanlış yönetilen değer aynı uygarlığı yok edebilir. Bugün şirket değeri, kripto değeri, ürün değeri, ülke para biriminin değeri hepsi aynı mekanizmayla belirlenir. Kıtlık, güven, talep, hikaye. Ama modern çağda buna bir şey daha eklendi. Algoritmalar ve
Algı yönetimi. Bugün değer, sosyal medya akışları, reklam sistemleri, haber döngüleri, büyük fonların hareketleri, merkez bankalarının açıklamaları tarafından şekillenir. Bir tweet bile 50 milyar dolarlık bir şirketin değerini düşürebilir. Bu yüzden 21. yüzyılın ekonomisinde değer, yalnızca ekonomik bir kavram değil, jeopolitik bir silah. Doların değeri, Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri gücünden çok finansal mimarisine bağlıdır. Bitcoin'in değeri, bilgisayar kodundan çok insan inancına bağlıdır. Lüks markaların değeri, üretim maliyetinden çok kültürel prestije bağlıdır. Ama işin başka bir yüzü daha var. Değerin doğal olarak oluşmasını beklemeyenler, onu yapay olarak üretmeye çalışır. Tarihte krallar, tüccarlar, bankerler ve modern çağın teknoloji devleri hepsi aynı gerçeği keşfetti. İnsan algısını yönetirsen, değeri de yönetirsin. Bu yüzden manipülasyon, ekonominin gölge mimarisi haline geldi. Borsada spekülatörler sahte talep yaratır. Fiyatlar yükselince değer arttı sanırız. Şirketler kıtlık illüzyonu üretir. Sınırlı stok, ön sipariş, bekleme listesi. Devletler para birimlerini zayıf ya da güçlü göstermek için rezervleri yakar. Medya, bir ürünün değerini psikolojik olarak şişirir, insanların algısı gerçeklerden önce hareket eder. Kripto piyasasındaysa bir tweet, milyarlarca dolar değer yaratır veya yok eder. Tarihçi Fernand Braudel'in şu sözü burada acı bir doğruluk taşır. Piyasalar gerçeği değil, gerçeğe duyulan inancı fiyatlar. Ve işte bu yüzden değer yalnızca ekonomik bir olgu değildir. Aynı zamanda bir algı savaşıdır. Kazananlar gerçeği değil, gerçeğin nasıl göründüğünü kontrol edenlerdir. Değerin formülü basittir ama etkileri o kadar derindir ki imparatorlukları kurar, piyasaları yönetir, para birimlerini güçlendirir, toplumları dönüştürür. Değer matematikle başlar ama insanla tamamlanır. Bir şey neden değerli olur? Çünkü insanlar onu ister. Az bulunur, ona güvenilir, hakkında bir hikaye vardır. Ve eğer bu 4 unsur bir araya gelirse, bir nesne yalnızca değerli olmaz, bir medeniyeti şekillendirecek güç haline gelir. Kıtlığı kontrol eden güç olur, talebi yöneten imparator olur. Hikayeyi yazan dünyayı yönetir. Ve tüm bu gerçeklerin arkasında duran görünmez yasa, arz, talep. Ekonominin değil, uygarlığın kalp atışı.